sıkça sorulan soruların ikinci bölümünü sizlerle birlikte cevaplayacağız. Gelen soruları yine derledim arkadaşlar. Fakat tabi biraz zor oluyor. Soruları birleştirmek gerekiyor ve geçen bölümde de dediğim gibi ancak 3 veya 4 soru ancak cevaplayabiliyorum. O yüzden çok uzatmadan başlayacağım. Başlamadan önce bir önceki bölümü beğendiyseniz ve bu bölümü de beğendiyseniz kanala abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın. Şimdiden verdiğiniz destek için teşekkür ederim. Hızla başlayalım. Bakalım bugün sıkça sorulan soruların ilk sorusu: ne kadar yaktığı hakkında bilginiz var mı? Şimdi PX200 için konuşalım. PX200'ün manuelinde menzili 280 kilometre gösteriyor. Deposu da 8 litre. Fakat burada 2,5 litrelik, 3 litrelik bir ortalamadan bahsedilse de ben düzgün kullanımda, yani çok böyle sert kullanmadan şehir içinde 5 litrelere varabiliyorum. Şehirler arasında da 4 litreye kadar düşürebiliyorum arkadaşlar. Fakat burada tamamen kullanım alışkanlığıyla ve motorun bakımlılık durumuyla alakası var. Ben 5 litrenin üzerine çıkacağını düşünmüyorum. İyi bir hava yakıt ayarıyla belki 4,5 litrelere düşürülebilir. Ama ortalama 4 litre, 5 litre gibi düşünün. Bunu da nasıl fark ettim? Ducati Monster 696 motosikletim vardı. 696 cc'lik bir motosiklet olduğu halde PX200'e aynı yakıyordu. Onun verilerinden yola çıkarak bunu da fark ettim. Normalde ben yakıt hesaplamıyorum. Bunu tekrar söyleyeyim. Çünkü yakın arkadaşlarımla da bu konuyu konuşuyorum. Neden yakıt hesaplamıyorum? Şimdi bizim motosikletimiz ekonomik bir motosiklet. Yani 4 zamanlı motosikletler gibi yakıt filtresi, yağ filtresi, hava filtresi değişimi yok. Motor yağı değişimi yok. Zincir bakımı değişimi gibi bir masrafımız yok. O yüzden bizim motosiklete yaptığımız tek masraf 2 zamanlı yağ ve normal benzinini koyup gidiyoruz arkadaşlar. O yüzden ben motorum ne yaktı, ne kadar yaktı, kilometrede şu kadar, 100 kilometrede bu kadar diye inanın hesaplamıyorum. Tamamen işin keyfindeyim. Modern motosiklet aldığımda belki hesaplayabilirim ama PX için böyle bir şey söz konusu değil. Son olarak tekrar söyleyeyim. 4 litre ile 5 litre arasında bir yakıt sarfiyatı var PX 200 için. PX 150'lerde de sanıyorum %8, %10 düşer. Çok ciddi %25 düşeceğini sanmayın. İkinci soruya geliyorum. Siz PX toplayıp satıyor musunuz? Şimdi PX toplayıp satmıyorum. Fakat şöyle bir süreç yaşıyorum 3 yıldır. Kışın motosiklet fiyatları düştüğü için 2 tane uygun motosiklet alıyorum. Onu vakit buldukça onları gayet düzgün ve güzel bir şekilde topluyorum. Evet, yazın satıyorum. Fakat bu 2 tane motosikleti geçmiyor. Çünkü 2 tane motosikleti ancak doğru ve kapsamlı bir şekilde yenileyip bütün ayarlarını ilk günkü gibi ya da işte çok iyi seviyeye getirilebiliyor. Kışın uyguna almamın sebebi de yazın uyguna satıyor olmam. Yani örnek veriyorum, her şeyini yaptım, yeniledim, 35.000 lira demiyorum. Yani bu makinelerin benim nazarımdaki piyasası 18.5'tan başlar, 22-23'e kadar gider. Normal bir PX'ten bahsediyorum. Dolayısıyla benim sattığım aralıkta 23-24 aralığı filan. Ama dediğim gibi yani bunu aktif bir şekilde motosiklet alıp yenileyip satmıyorum. Sadece yılda 2 sefer bunu yapıyorum. Üçüncü soruya geliyorum. Şişme yapar mı? Korktuğum için uzun yol yapmıyorum. Bunu PX kullananlardan geldi. Bir de PX alırsam uzun yolda şişme yapar mı? Şimdi kullandığımız motosiklet hava soğutmalı ve Türkiye'deki tek hava soğutmalı motosiklet değil. Bir sürü hava soğutmalı motosiklet var. Dolayısıyla bir motosiklet bakımlıysa, yağlamasını düzgün yapılıyorsa, şanzımanı, pistonu, silindiri, ateşleme zamanı, bujisi, bunlar tamamen düzgünse, bakımlı bir motosikletse motosiklet şişme yapmaz arkadaşlar. Şişme yapmanın sebebi yağsızlıkla alakalı bir durum, aşırı sıcakla alakalı bir durum. Biz ne yapıyoruz? Aşırı sıcaklarda ve yüksek devirlerde kullanıyorsak veya yüklü kullanıyorsak karıştırıcıya ek depoyu biraz daha yakıt atıyoruz. Bunu daha önceki videolarında bahsettim.
depoya attığımız yakıt da %2'yi geçmemeli. Çünkü çok yağ attığınız zaman motosiklet çok yağ yakmıyor arkadaşlar. Fazlasını dışarı tahliye ediyor, egzozları tıkıyor falan. Bundan bahsetmiştim. O yüzden sağlıklı bir motosiklet şişme yapmaz. Bunun için ne yapmak gerekiyor? Motosikletin 6000-8000 bakımlarını kimse çok dikkate almıyor ama bunlar çok önemli periyotlar. Çünkü size bu bakımlar sırasında hava kanalcıklarını, silindirin ve silindir üst kapağının hava kanalcıklarını temizlemeniz gerektiğini söylüyor. İşte içerisindeki soğutucu parçanın içini temizlemeniz gerektiğini söylüyor vesaire. Bunun gibi bazı şeyler var. O yüzden bakımları düzgün yapılmış bir motosiklet şişme yapmaz. Günümüz motosikletlerde Hero'nun, Bajaj'ın birçok markanın hava soğutmalı motosikletleri var. Evet, o motosikletlerde belli bir sıcaklığa gelince gaz kesme gibi bir durum söz konusu. Bu motosiklerde o düzenek yok. Ama ben yıllardır kullanıyorum. Şişme yaptı. Yani kendi kendine bakımlı bir motorda herhangi bir arıza olmadan bir şişme yaptığı durumuyla karşılaşmadım. Bir kere kendi ihmalkarlığından dolayı şişme yaptı. Erken davranıp kenara çektim. 15-20 dakika bekledim. Ondan sonra yağını koydum. Bir iki kontrolünü yaptım. Sonra yoluma devam ettim. Bitti gitti. Ama dediğim gibi motosikletin hiçbir suçu yok. Tamamen kendi ihmalimle alakalı bir durum. Dördüncü soru. Neden 2T değil de PX Teknik ismini koydun? Ya arkadaşlar böyle şeylere takılmamak lazım. Yani sonuçta Vespa bir kültür. İki zamanlı da bu Vespa'nın bir alt kültürü. Ama bence en keyifli kültürü. Çünkü 4 zamanlı motosiklette alıp da her şeyini kendi söküp tamir eden bir tayfa ben çok denk gelmedim. Ve kendi aralarında daha çok gezmeyi seven işte 4 zamanlı ya da yeni nesil motosikletler var. Ama bunlarla kendimizi ayrıştırmamak gerektiğine de inanıyorum. Çünkü örnek veriyorum Vespa GTS olanı veya işte farklı Primavera yeni nesil olan kişilerde de PX 150-200 var. Yani hem onun tadını alıyor hem bunun tadını alıyor. Bunlar çok doğal şeyler. Benim PX koymamdaki amaç Vespa'nın PX serisi Türkiye'de ve dünyada Vespa'nın iki zamanlı motosikletlerdeki son temsilcisi arkadaşlar. Yani PX'ten sonra iki zamanlı motosiklet Vespa'nın üretimi yok. O yüzden o ismin ve modelin değerli olmasından dolayı ben o ismi koydum. Bu demek değil ki kosaları, rallileri, sprintleri hani bertaraf ediyorum. Öyle bir şey yok. Onların da bakımlarını, tamirlerini yapıyorum veya ilgileniyorum ya da arkadaşlarımızla konuşuyoruz. Onlar da bizim için çok değerli. Ama bir isim bulmak gerekti. 2T'de zaten çok yakın arkadaşımın Vespa 2T Kulüp diye bir sayfası var. O yüzden isim benzerliği olup da anlam karmaşası olmasın diye ben de Vespa PX Teknik olarak koydum. Beşinci soru. Çoğu parçayı söktüğünüzde contalar iyi gözükse de değiştiriyorsunuz. Neden? Şöyle kısa bir cevap vereyim. 18-19 yaşlarımda staj yaptığım Fiat yetkili serviste Anuşavan diye bir ustam vardı. Çok severim. Hala da görüşüyoruz. İstanbul'da Kurtuluş'ta ikamet ediyor. Anuşavan ustama ben aynı soruyu sordum. Dedim ki usta bu söktüğümüz conta gayet sağlam. Niye bunu takmıyoruz, yenisini takıyoruz? O da bana demişti ki sen banyo yaptıktan sonra aynı iç çamaşırını giyiyor musun? Tabii yani güler misin, ağlar mısın ama biraz ona benziyor. Çünkü malzemeyi temizliyorsunuz fakat o conta kirlenmemişse bile yani yağdan kirlenmemişse bile ezilmiş olabiliyor. Ezilmiş oluyor ya da ezilmemiş oluyor ama yağlanmış oluyor. Ya mutlaka contada bir şey oluyor. Bir de contanın maliyeti çok yüksek olmadığı için o riske girmeye değmiyor arkadaşlar. Yani şu an elimde yok ama yani bir takım full conta 100 lira 110 lira ve bunu ayda yılda bir kullanıyorsunuz. O yüzden böyle şeylere takılmamak lazım. Yani söktüğünüz zaman contasını da değiştirin. Aklınız kalmaz en azından. Bu da böyle arkadaşlar. Dediğim gibi yani 5 tane soruya geldik. Aslında şöyle bir durum da var. Silindirle ilgili mesela yanlış buji kullanımı ile ilgili de çok soru geliyor. Fakat bunları bir şekilde derlemek aynı zamanda da diğer işler arasında uğraşmak biraz zor. Zamanla onları da sizleri bilgilendirmek için videoya dönüştüreceğim. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.